2, 1, action! Merhaba, sinema dünyasındaki son gelişmelerle tekrar karşınızdayız. İngiliz yönetmen Joe Stephens'ın Sir ünvanlı efsanevi İngiliz aktör Ian McKellen hakkında bir belgesel hazırlığına giriştiğini duyurdu. Usta oyuncunun uzun kariyerine odaklanan belgesel yapım McKellen Playing the Part ismini taşıyacak. You cannot pass! Gandalf! I am the servant of the secret fire, wielder of the flame of Arnor. Sir ünvanlı efsanevi İngiliz aktör Ian McKellen hakkında bir belgesel hazırlanıyor. The Lord of the Rings ve Hobbit serilerinin Gandalf'ı, Sherlock Holmes'un yaşlı hali, X-Men serisinin Magneto'su Ian McKellen, 77 yıllık hayatındaki kariyeri belgesele konu olacak. You shall not pass! Geçtiğimiz yıl yayınladığı ilk uzun metrajı Chicken'la dikkatleri çeken İngiliz yönetmen Joe Stephens'ın projeyi üstleniyor. McKellen'la yaptığı 14 saatlik bir röportajdan alınan kesitler üzerine kurgulanacak olan belgesel McKellen Playing the Part ismini taşıyacak. Hem sinema hem tiyatro yapımlarından hiçbir yerde yayımlanmamış görüntülerin de görücüye çıkacağı belgeselde usta oyuncunun kendi arşivinden bazı fotoğraflar da karşımıza çıkacak. Sinema severlerin çoğu onu Magneto ya da Gandalf olarak tanıyor. Bu belgesel onlara İngiltere'nin kuzeyindeki mütevazı çocukluğundan Tony ödülü sahibine, cinsel tercihleri hakkında açıkça konuşan ilk aktörlerinden biri olmaktan dünyaca tanınan Oscar adayı bir oyuncu olmaya dek süren inanılmaz ve ilham verici hikayesini öğrenme şansı sunacak, diyen yönetmen Stephens'ın yaptıkları 14 saatlik röportajlarda McKellen'ın daha önce hakkında konuşmadığı pek çok konuya değindiklerini de belirtti. 2 kere Oscar'a aday gösterilen ünlü oyuncu 5 kere de Emmy ödüllerinde aday olan McKellen bir yandan da yeni filmlerde rol almayı sürdürüyor. Disney'in merakla beklenen canlı aksiyon The Beauty and the Beast filminde Cogsworth karakterini canlandıracak olan McKellen, önümüzdeki Nisan ayında gösterime girecek Animal Crackers animasyonunun da seslendirme kadrosunda bulunuyor. Sinema tarihinin en korkunç sahnelerinden bazılarına hafızalara kazıyan Dario Argento imzalı korku başyapıtı Suspiria yeniden çekilecek. Daha ilk dakikalarından itibaren unutulmaz müziğiyle birlikte sinema severleri germeye başlayan filmin yeni versiyonundan bilgiler sıradaki haberimizde. You can hide from Suspiria. Kült korku filmleri listesinde yerini alan 77 tarihli İtalyan korku filmi Suspiria yeniden ele alınıyor. Dario Argento'nun yazıp yönettiği ve adını ise Üç Anne olarak koyduğu üçlemenin ilk halkası olan Suspiria, hala birçok sinema severin unutamadığı korku filmlerinden. Uzun bir süredir projeyi hayata geçirebilecek insanlar arayan stüdyo, filmografisi pek kalabalık olmayan, en son A Bigger Splash filmini izlediğimiz İtalyan yönetmen Luca Guadagnino'yu seçti. Yönetmen proje için seçilir seçilmez kast hazırlıklarına başladı. İlk önce A Bigger Splash'i birlikte çektiği Tilda Swinton'a teklifini götürdü. Sonra ise kadroya 50 Shades of Grey filmiyle çıkışını yakalayan A Bigger Splash'te yine birlikte çalıştığı bir diğer oyuncusu Dakota Johnson da dahil oldu. En sonsa Hollywood'un aranan genç oyuncularından biri olan Chloe Grace Moretz, Suspiria'nın yeniden çevriminde bu iki oyuncuya katılacak. Kaldı ki Moretz'i kült korku yapımlarından biri olan Carrie filminin yeniden çevriminde izlemiştik. Bir balo akademisine yeni katılan genç bir kadının başından geçenleri anlatan Suspiria'nın yeniden çevriminin 2017 yılı içerisinde vizyona girmesi bekleniyor. Çok tutan filmleri diziye dönüştüren yapımcılar Jim Carrey ve Kate Winslet'ın başrollerini üstlendiği Eternal Sunshine of the Spotless Mind filminde diziye uyarlayacak. Şimdiden merakla beklemeye aday uyarlamanın ne zaman, nerede ve hangi kadroyla çekileceği henüz kesinlik kazanmış değil. Ancak dizinin yapımıyla ilgili çalışmalara şimdiden başlandı. Hi. Sorry? I just said hi.
Sinema tarihinde önemli bir yere sahip olan Eternal Sunshine of the Spotless Mind filminin dizi olarak televizyona uyarlanacağı açıklandı. Ülkemizde Sil Baştan adıyla 2004 yılında vizyona giren filmin başrollerini Jim Carrey ve Kate Winslet'ın paylaştığı Eternal Sunshine of the Spotless Mind televizyona uyarlanacak olanlar kervanına katılmış bulunmakta. Yönetmenliğini Michel Gondry'nin üstlendiği, senaryosunu ise yine Gondry ile birlikte Charlie Kaufman ve Pierre Bismuth'un kaleme aldığı filmi dizi yapacak isimse Mr. Robot dizisi, The Revenant, The End of the Tour ve Spotlight filmlerinde de imzası bulunan Anonymous Content'in kurucusu Steve Golin. True Detective dizisinin yapımcısı Richard Brown'sa kendisine eşlik edecek. Sevdiğini kafandan silebilirsin ama ya kalbinden sorusunu soran, iki kişinin unutma ve aşk üzerine hikayesini anlatıp izleyicisini ters köşe yapan filmin dizi versiyonunun senaryosunuysa Chuck'ın senaristi Zev Borov yazacak. Marvel'a savaş açan DC Comics son kozunu yavaş yavaş piyasaya sürüyor. Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman gibi birçok süper kahramanını aynı yapımda buluşturduğu, merak içinde beklediğimiz film Justice League'den bahsediyorum. Çekimleri hala devam eden filmin yönetmeni Zack Snyder, İngiltere'deki stüdyolarda yaptığı çekimlerden bir kolaj hazırladı ve bize yapıma daha yakından bakma şansı tanıdı. There is a stranger who comes to this village from the sea. He comes in the winter when people are hungry. He brings fish. He comes on the king tide. That was last night. Talk. I just want to say a quick thanks to my cast and crew. It's been a great shoot, and thank you, UK. It's been amazing. Benedict Cumberbatch'in çekim takviminin çakışması nedeniyle Doctor Strange rolünü reddetmek zorunda kaldığını, fakat daha sonra filmin çıkış tarihi bu nedenle ertelenince filme dahil olduğunu, film çekerken Doctor Strange kostümüyle bir çizgi roman mağazasına girip bir Doctor Strange çizgi romanı satın aldığını biliyor muydunuz? Merakla beklenen yapım artık sinemalarda, kamera arkası ise SineHaber'de. Doctor Strange, your work saved the lives of thousands. What if I told you that reality is one of many? Strange is incredibly arrogant, brilliant, sort of extraordinary, and his need to control fate, to control destiny, and in particular death, has brought him to the height of his profession as a neurosurgeon. He has a car crash and he loses the use of his hands, and he spends all his money having operations to have his hands put back together, and they don't work. He has quite a journey as his life starts to fall apart. He spends his last pennies on a ticket and goes to Nepal. He's searching for a cure for his hands and the issues that he's having. My character introduces him to this different, very mystical world. He finds the Ancient One, who is the Sorcerer Supreme. You wonder what I see in your future? Possibility. Brings out this spiritual dimension which he never knew was possible, and he soon realizes the potential of someone who can help on a grander scale than he'd ever imagined actually existed. We're excited about the villains in this film. These are people who become seduced by what they find on the other side. You'll die protecting this world. They are interested in spilling the barriers between these dimensions, which would annihilate our entire universe. I can't do this. There is no other way. There's a lot of real-world live action in this film. There's a lot of drama, a lot of comedy, but there's also the most extraordinary, fantastical adventure. I think it's going to be a great cinematic ride. You look at the cast of Doctor Strange led by Benedict Cumberbatch, and it is an embarrassment of riches.
Benedict has got the brains and the wit to know how to play Doctor Strange. And you are? Wong. Just Wong? Like Adele? It's utterly inspiring, the cast of this film. I play Christine Palmer, an ER trauma doctor. Stephen and Christine were involved in this relationship. And then as his life starts to fall apart, the relationship becomes much, much more strained. You told me once that losing my hands didn't have to be the end. There's other ways to save lives. Being able to work with all those amazing actors just raises the stakes. I mean, Tilda looks incredible as the Ancient One. She deals in magic, in real, proper inner magic. Through the mystic arts, we harness energy and shape reality. I once stood in your place. My character is the intro to Doctor Strange entering this universe. There's a strength to him. But is he ready? Benedict Wong, I've made a few films with now, and it's weird having two Benedicts on a movie. Wong's involved in the training of young disciples. If a volume from this collection should be stolen, you'll be dead before you ever left the compound. Any late fees I should know about maiming, perhaps? There is the street-level narratives of the Marvel Universe. There is the cosmic level, which Thor and Guardians and the Avengers have taken us to. But there is a very important supernatural side. Doctor Strange is our perfect entry point into that. And the fact that Benedict Cumberbatch has agreed to do this role is huge for us. His transformation into Strange is really extraordinary. He just automatically displays such fierce intelligence. Seems to have slipped into that character really easily and nicely. It is strange in a way, I suppose, no pun intended, that he's flown under the radar until now within the Marvel cinematic universe, because he is a very big presence in the comics. So I think what we've seen happen within the Marvel universe is this ever-expanding coterie of superheroes. And I think now we're at the stage where this universe, even within our world, is just about to explode into other dimensions. And I think Strange is a very natural bridge between what we know of perceivable reality and something well beyond that. Parallel universes and time travel and deconstruction and reconstruction. I think that's really exciting. I think audiences are always ready to take that ride. It's our duty to defend our world from those who would make it their own. What if I told you the reality you know is one of many? Doctor Strange represents an entirely new aspect to the cinematic universe. Just like in the comics, Doctor Strange deals with parallel dimensions, deals with the multiverse. The comics are very, very out there, and we've pushed it with how we filmed this. For movies like this, IMAX is more immersive. Every set piece is an attempt to give audiences visuals and sequences in ways that we haven't seen them done before. Open your eye. Steve Ditko is one of the greatest Marvel artists in history, and that we're now able to take what he put in the mid-60s, these trippy comic panels and comic covers, and we now have the technology to put that into big three-dimensional space on a movie screen is amazing, and we're not pulling back. Have a good trip, Mr. Strange. Geçtiğimiz haftanın sinema ile ilgili son gelişmelerini aktardık. Haftaya yepyeni bir SineHaber'le tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.